Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Videonun başında da görmüşsünüzdür. Bugün sizlerle bandana çalışması yapacağız. Tığ işi bir çalışma olacak. Yine yapımı kolay ve pratik bir model seçtim. Umarım hepiniz çok beğenirsiniz. Unutmadan söyleyeyim, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar bizleri daha da çok teşvik ediyor çünkü arkadaşlar. Dediğim gibi tığ içi bir çalışma olacak. Ben bu şekilde iki iple de çalıştım. Bu elimde gördüğünüz normal bebek ipi, akrilik olan iplerle çalıştım. Nako Elite Baby'ydi sanırım. Elimde olan ipleri değerlendirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından da. Videoda zeminini nasıl hazırladığımı göstereceğim. Süslemelerinden bahsetmedim. Eğer dilerseniz yorum kısmında belirtirseniz bir sonraki video çalışmamda sizlere bu örgü aplikleri nasıl yaptığımı da gösterebilirim hepsini. Onların da yine yapımı çok kolay. Video içerisinde bütün yaşlar için nasıl yapacağınıza değindim. Tablo paylaştım yine. Oradan ekran resmi alabilirsiniz. Yanınızda olmayan kişilere, sevdiklerinize nasıl yapacağınızı da bunu da yine anlattım. Dediğim gibi yapımı çok kolay. Yarım saatte bitirebileceğiniz çok tatlı bandanalarınız olacak. Şöyle göstereyim ikisini de tekrar. Tığ numaram 2,5 numara kullandım arkadaşlar ben. Ama dediğim gibi elinizde olan ipleri değerlendirecek olursanız o ipinize uygun tığ numarasını sizler daha iyi bilirsiniz. Onu kullanabilirsiniz. Şu ipimde koton iple yaptığım arkadaşlar. Bunun da yine kullanımı çok rahat oldu. Hiçbir şekilde baştan kayma vesaire olmadı ikisinde de. Yine bunda da 2,5 numara kullandım. İkisinde sayıları aynı. Yalnız ipin kalınlık inceliğinden dolayı farklılık gösterebiliyor. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Evet, şöyle detaylarını tekrar göstereyim bandanamın arkadaşlar. Dediğim gibi örmesi çok zevkli ve duruşu da çok tatlı oluyor. Kızım için yaptım ben. Şimdi söylediğim gibi koton ip kullanacağım arkadaşlar. İpim ne çok kalın ne de çok ince. Bu rengi kullanacağım. Bandanamızı kenara alalım. Şimdi başlayalım. Parmağıma ipimi doladım. Sihirli halka yaparak başlayacağız arkadaşlar. Geri kalan ipi yandaki parmağıma doluyorum. Tığım alttan üstten batıyorum. İpimi alıyorum, çıkartıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. 1 2 tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. 1 2 ve 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi şu kısa ipimi çekiyorum. Arayı kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım ve döndüm. En son yaptığımız trabzanın tepe kısmına batıyorum. 1 2 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Şu boşluğa 3 zincir çektiğimiz boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Şurada zincir çektiğimiz yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, döndüm. En son yaptığım trabzanın tepe kısmına zincirden sonra 2 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Hemen 2 zincir çektiğim yere, bir alt sıradaki 2 zincir çektiğim yere 3 tane trabzan örüyorum.
Tekrar 1 2 zincir çektim. Tepeye geldik. 3 zincir çektiğimiz yerdeyiz. 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Şimdi bir alt sıradaki 2 tane zincir çektiğim yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığma ipimi aldım. En son ki zincirin tepe kısmına 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Tığma ipimi doladım. Son yaptığım trabzanın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Zincir çekip dönüş yaptığım yerlerde sadece 2 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Aradaki boşluklara 3 tane trabzan yapıyorum. Tepe haricinde aradaki boşluklarım 2 zincir ve 3 trabzan. Tepeye geldim. Şimdi buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 3 trabzandan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar tepeye 3 tane trabzan yapıyorum. Burayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa üçgen formu bozulur. Yine aralarda 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir. Daha sonra bir alt sırada zincir çekerek başladığım yere 3 tane trabzanımı örüyorum. Dönüşlerde 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar başınıza koyarak dilediğiniz boyuta gelene kadar işleyeceksiniz. Tekrar en son battığım trabzanın tepesine 2 trabzan yaptım. Zincir çektiğim zaman 2 trabzan yapıyorum. Zinciri de bir tane olarak sayıyoruz çünkü. 2 tane zincir çektim. Ve aralara yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Yine araya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç. 2 tane zincir çektim. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere tepeye 3 tane trabzan yapıyorum. Araya 2 tane zincir, 1 2 3 trabzan, 2 zincir, 1 2 3 trabzan, 2 zincir, yine boşluğa 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, en baştaki yere 3 tane trabzanımı yapıyorum. Dönüş için 3 tane de zincirimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ben kızım yanımda olduğu için şu kısmını saçının arkasına gelecek şekilde olana kadar yaparak ölçtüm ve ördüm arkadaşlar. Ben size ekrana hemen
tablo paylaşacağım. Bu bizim baş ölçülerinde kullandığımız tablo arkadaşlar. Sizler de yanınızda olmayan birisine öreceğiniz zaman bu tablodan yararlanabilirsiniz. Burada bütün yaşlara ait baş ölçüsü santim olarak veriliyor. Buradan yararlanabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi şu kısmı gittikçe büyüyor ve şu kısmı gittikçe büyüyor arkadaşlar. Dilediğiniz ölçüye gelene kadar arttırmalarımızı bu şekilde yaparak öreceğiz. Aralarda 2 zincir, tepede 3 tane zincir. Her boşluğa da her zincirin içerisine 3'er tane trabzan yapıyoruz. Tepede aynı yere 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Daha sonra bağcıklarımızı, kenar süslemelerimizi de beraber yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim kısmı bitirdik. Yeterli ölçüye geldi. Burada ilk bağcığımızı yaparak başlayacağız. Toplamda 71 tane zincir çekeceğim ben. Mesela bu ipim daha da kalın bir ip arkadaşlar benim. Bunda 61 tane çektim zincirimi. Siz yine onu hani hesaplayın. Aşağı yukarı burası 25-35 santim bağcığım. Zincirlerime başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şimdi tığma ipimi aldım. 1-2 zincir atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum ve üçünü birden işliyorum. Tığma ipimi aldım. Battım zincire. Üçünü birden işliyorum. Tığma ipimi aldım. Zincire battım. Üçünü birden işliyorum. Bu şekilde yarım trabzan dediğimiz modeli uyguluyorum arkadaşlar. Tığma ipimi alıyorum. Zincire batıyorum. Ve tığımdaki bütün iplerin hepsini birden işliyorum. Çektiğimiz zincirlerin hepsine batarak arkadaşlar ilk başladığımız yere gelene kadar yarım trabzanlarımızı yapıp geliyoruz. Evet, yaptım geldim arkadaşlar. Son zincirime de battım. Şimdi hemen dibine değil hemen yanındakine batıyorum ve birleştirme yöntemiyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yaptığım sık iğnenin tepe kısmına batıyorum. Birleştirdim. Tekrar aradaki boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. 3. trabzanın tepesine battım. 4.'yü yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Son yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Sık iğne yaparak birleştiriyorum. Devam ediyorum. Trabzanların tepesine birer kere arkadaşlar. Aralara da 1 veya 2. O tamamen sizin kalmış. Elinizin sıkılığına veya gevşekliğine sık iğne yapıyoruz. Mesela araya 2 tane battım. Trabzanın tepesine 1 tane battım. Bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Son yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Eğer eliniz çok sıkı değilse mesela bu aralara bir tane de batabilirsiniz. Ama 2 hemen hemen hem sıkı hem de gevşek için ideal olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu an ben çok fazla sıkı işlemiyorum modelimi. Ama yine de araya 2 tane battım. Bu şekilde yani bütün 3 kenarını şu şekilde bütün 3 kenar dedim, çok özür dilerim. 2 kenarını
dolaşalım. Şuraya gelince ipimizi koparmayacağız arkadaşlar. İpimizi hiç koparmadan devam edeceğiz. Evet, iki kenarını da döndüm arkadaşlar, geldim. Şimdi burada son sık iğnemi yaptım ve zincir çekip sık iğne ile yaptım. Yani şu işlemi yaptık. Dibine birleştirme işlemi yaptım. Daha sonra yine aynı sayıda zincirime çektim. Tekrar burada tığma ipimi alıyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıp yarım trabzanımı yapıyorum. Yani bir diğer bağcıkta yaptığımızın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar bütün zincirlerimizi yarım trabzan yapıp gelelim. Evet, hepsini yaptım, geldim arkadaşlar. Şimdi bakın, şu ilk başta zincirimiz var. O zincirin içerisine şu şekilde birleştirmemi yaptım ve bir tane zincirimi çektim. Tekrar aynı yere batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi her boşluğa birer tane olacak şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ön tarafa gelecek yeri komple sık iğne ile dolduracağız arkadaşlar. Daha düzgün bir görüntü elde etmek için. Bunu yapmanız şart değil. Direkt öyle de bırakabilirsiniz. Ama yaparsanız daha temiz bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Şimdi bundan sonra arkadaşlar ben süslemeye geçeceğim. Bir öncekini göstermiştim. Papatya ve mantar yapmıştım. Şimdi bunda da gökkuşağı süslemesi kullanacağım. Kızımın isteği üzerine. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer süslemeleri beğendiyseniz onlar için de şurayı biraz gevşetip ortaya da batacağım. Onlar içerisinde video çekebilirim. Bunun için yorumlara belirtirseniz sevinirim. Yaptığınız modellerimi benimle Instagram adresinden paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada yapım aşamalarıyla ilgili sorulara cevap vermiyorum arkadaşlar. Lütfen nasıl yapılır veya takıldığınız bir yer olursa burada yorum kısmında yazın. Hem aynı sorunu yaşayan diğer arkadaşlarımız da sizin sayenizde faydalanmış olur. Hem de daha çabuk dönüyorum. Instagram'ın trafiği buraya göre bazen gün içerisinde daha yoğun olabiliyor çünkü. Sıra sonuna kadar geldim sayılır. Şimdi tamamını beraber bitirelim. En son yere birleştirmemi yapıp bir zincirimi çektim. Evet, şimdi bandanamız hazır arkadaşlar. Böyle sade de bırakabilirsiniz. Renk renk işleyip dediğim gibi benim gibi süsleme de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Hemen bunun da süslemesini tamamlayıp son halini sizinle birlikte paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bandanam hazır. Süslemesini şu şekilde gökkuşağı şeklinde yaptım bulutlarla ve diktim. Dediğim gibi bandanalarım videosu bu kadar arkadaşlar. Bunların yapılışlarını ayrı bir videoda sizlerle paylaşabilirim. Bu videom bu kadardı. Şimdiden herkese kolay gelsin. Yaptıklarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Instagram adresinden fotoğraflar gönderebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bunlar çünkü yeni videolarda bize daha çok teşvik ediyor. Şimdiden çok teşekkür ediyorum herkese. Hoşça kalın.